Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada ve siz neden böyle bir ilişkinin içindesiniz? Bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Hemen başlayalım. Kartlar hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün payın olsun, hemen başlayalım. Öncelikle şu an hayatlarında neler oluyor, ne yaşıyorlar dediğimizde kıyamet kartıyla başladık. Ciddi bir sıkıntılı süreçten geçtiklerini söyleyebiliriz. Bayağı yaralayıcı, zorlayıcı, birbirlerinin açıklarını aradıkları bir sürecin içerisinden geçiyorlar. Ciddi bir değişim ve dönüşüm aşamasındalar. Aslında hayatlarında birçok alanda farklılıklar olacak ve bu aşamaya doğru yaklaşıyorlar. Kılıçası açık konuşmayla problemleri çözmekten bahseder. Şimdi bu noktada şu anın enerjisinde aslında ciddi şekilde mantıklı çalışmaya çalışan kişiler olarak geliyor ikisi de, ki yani bu durum içerisinde daha doğrusu öyle söyleyelim. Maskelerle birbirlerine yaklaştıkları, kendi çıkarları için ne yapmam gerekiyor diye düşündükleri bir sürecin içerisindeler. Birbirlerine gerçek yüzlerini, gerçek düşüncelerini, gerçek duygularını aktarmıyorlar. Daha çok burada kendi sıkıntılı süreçlerinden daha rahat, daha kolay nasıl çıkabilirim derdindeler diyebiliriz. Ve bu noktada artık iki tarafın da kendine güvenmesi ve kendi kanatlarıyla uçma vaktinin geldiği bir sürecin yaklaştığını söylüyor kartlar. Baykuş kartıyla beraber artık daha bilgece, daha net, ne istediğini bilen enerjilerde olarak adımlar atmaları gerektiği bir sürecin içerisindeler. Sorunlar var. Daha ciddi kıyamet diyebileceğimiz bir enerjinin içindeler. Ve bu noktada konuşarak uzlaşmaya çalıştıkları ve bunun sonucunda da her türlü değişim ve dönüşümün fazlasıyla gerekli olduğunun farkındalar diyebiliriz. Neden bunu yaşıyorlar? Yaz, tılsım prensi, alfa, ertelemek ve boşluk. Olumsuz düşünce ya da korku dolu düşüncelerden uzaklaş. Şimdi tılsım prensi ile beraber Tılsım prensi karanlığın aydınlanmasından bahseder. Çözülemeyen sorunların çözülmesinden ve yeni başlangıçlardan bahseder. Açıkçası burada korkuyla bir süredir burada devam etmemesi gereken ya da harekete geçilip bir şeylerin değiştirilmesi gereken konularda hep ertelendiği, daha çok boşluğun olduğu, yani aralarındaki nasıl bir ilişki olursa olsun sevgi ya da saygıya çok dayanmadığı ya da saygı olsa bile çok büyük bir boşluk içerisinde. Yani hani bazı insanlar der ya, ben neden buradayım? Ya da ben niye bu kişiyle beraberim? Ya da ben bu duruma ya da bu olaya, bu kişiye neden katlanıyorum? Böyle bir boşlukta hisseder ya, insan kendini sorgular. Böyle bir durumun içerisinde kalmışlar diyebiliriz. Ancak burada evet, sıkıntılı süreçlerin, olumsuzlukların, negatif şeylerin olduğunun farkında olmalarına rağmen açıkçası başlamayla ilgili, harekete geçmeyle ilgili, kendi gücünü fark edip bu güçle hareket etmeyle ilgili ciddi sorunlar yaşanmış diyebilirim. Belki de bir şeylerin düzelebileceği, bir şeylerin daha farklı, yani bir şey derken aradaki sorunların daha farklı bir aşamaya gelebileceği ile ilgili bir düşünce geliştirmiş olabilirler ya da böyle bir şey umut etmiş
olabilirler. Bu da zaten harekete geçmemek adına bilinçaltının oluşturduğu durumlar diyebiliriz. Ertelemek. Güvenli alandan çıkmaması adına kişinin işte korkular olabilir. Ya bak rahat burası. Şimdi bak bu böyle ama işte şu artısı var, bu artısı var gibi bahanelerle bilinçli olarak yapmaz kişiler bunu ama bilinçaltı o korkulardan dolayı bu duyguları, bu durumları ortaya çıkarır. Ertelemek kartıyla beraber birçok şeyi erteledikleri, harekete geçmekten korktukları bir süreçten geçmişler ama artık bir noktada çözülemeyen sorunların çözülmesiyle ilgili bazı gelişmeler gerçekleşmiş olabilir. Küçük haberleşme, küçük iletişimlerle beraber bir şeylerin artık dayanılmaz noktaya gelip dökülmeye başladığı bir süreçten geçirmiş olabilir. Bu yüzden de şu an bu enerjiden diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Siz neden bu ilişkinin içindesiniz? Buna bakalım. Kılıç altılısı geldi. Pişmanlık, kaos, öfke, dersler. Evet. Şöyle söyleyebilirim. Şimdi Dastar kartı eşi temsil eder. Özgür ve güçlü bir karakterdir. Burada açıkçası genel olarak ilişkilerle ilgili ilişkilerde hayatınız boyunca pişmanlıklar sürekli yaşamış olabilirsiniz. Yaptığınız şeylerden daha sonra çok pişmanlık duymuş ve kendinizi suçlamış olabilirsiniz. Kandırılmış olabilirsiniz birçok kez. Çok düşündüğünüz, kendinizi ciddi bir kaosun içerisinde bulduğunuz, yani genel olarak açıkçası ilişkilerle ilgili şunu söyleyebilirim. Ya burayı birçok kişi yanlış anlayabilir ama sürekli takip eden arkadaşlarım az çok anlayacaktır. Şimdi burada yargılama, şu doğru, bu doğru, doğru ya da yanlış demek bence kimsenin haddi değil. Herkes kendi yaşadığı şeyi bilir ve bu hayat yolculuğunda herkes her şeyi yaşayabilir. Her şeyle sınanabiliriz ki özellikle yargıladıklarımız, eleştirdiklerimizle sınanacağız. Net olarak bunu söyleyebilirim. O yüzden birçok açımda zaten bunu söylüyorum. Yargılamadan, başta kendiniz olmak üzere kimseyi yargılamadan dinlemeye, hayatınızdaki bakış açınızı bu şekilde e, değiştirmenizi nacizane hatırlatıyorum diyebilirim. Çünkü herkes her şeyi yaşayabilir. Sizin için doğru olan şey karşınızdaki kişi için yanlış olabilir. Herkes kendi sınavını veriyor ve kimse yani inancınıza göre e, vereceğimiz bir hesap varsa kişilere ya da başkalarına değildir. Kendi gönlünüzdeki şeydir, öyle söyleyeyim. O yüzden burada hayatınız boyunca sürekli hayatınıza evli kadınları ya da evli erkekleri çekmiş olabilirsiniz. Ya da ilişkisi olan kişileri çekmiş olabilirsiniz. Bazılarınız ya da siz eşlerinizle sınanmış olabilirsiniz. İkisi de olabilir tabii ki. Ya da yani bu noktada nasıl söyleyeyim? Örneğin bilmeden de böyle ilişkilerin içerisine girmiş olabilirsiniz. Örneğin karşınıza biri çıkmıştır, işte bekarım demiştir, hayatımda kimse yok demiştir. Hayatınızda almışsınızdır, güvenmişsinizdir. Daha sonrasında daha farklı şeylerin olduğuna şahitlik etmişsinizdir ve işte bir noktadan sonra farklı bir durum ortaya çıkmış olabilir açıkçası. Yani bu noktada ne olursa olsun durum doğru yanlış gibi bir şeyimiz zaten yok burada. Hayatınız boyunca farklı üçüncü kişilerle muhatap olmak zorunda kalmış olabilirsiniz. İlişkilerin içerisinde hep bir kaos. Yaşadığınız her ilişkide hep bir kaos. Hep bir öfke. Belki ikinci kişi olmak, belki üçüncü kişi olmak. Yani bu nedir? Hep ailesini ön plana alan, sizi hep geri planda bırakan kişileri hayatınıza almış olabilirsiniz. Partneri olan birini almışsınızdır, zorlayıcı o enerjiler oluşmuştur. İş hayatında o kadar önem veren biridir ki sizde işten sonra siz geliyorsunuzdur. Yani hep bir ikinci plana, üçüncü plana atılan bir durumun içerisinde kalmış olabilirsiniz. Ve sonuçta da açıkçası ne kadar böyle karşınızdaki kişiyle ilişkilerinizi güzel devam ettirmek, zorlukların karşısında burada şunu da hissettirdim. Dunstar'da bu da vardır çünkü çok güçlü bir karakterdir. Kendi gücünüzü kanıtlayabilmek adına zor kişileri hayatınıza alıp, zor durumlarda kalıp, bunların içerisinden öyle ya da böyle çıkıp, bak ben yaptım, başardım demiş olabilirsiniz kendinize. Yani bilinçaltında böyle bir güçlüyüm, güçlü olmak için sorunları aşmalıyım gibi bir inanç varsa hayatınız boyunca hep sorunlar çıkar. Halledersiniz o sorunları ama
O inanç doğru bir şekilde, yani inandığınız için daha doğrusu o kodlama gerçekleşir. Güçlü olduğunuzu da kendinize gösterirsiniz ama o aradaki o yıpranmışlık, yoruculuk ve aynı döngülerden geçmek sizin artık uyanmanız gerektiğini sistem tarafından da hatırlatır. Öyle söyleyelim. Böyle inançlarınız olmuş olabilir. Bu noktada yaptığınız, bazılarının sadece daha önce yaptığı bir hatadan dolayı böyle bir pişmanlık döngüsüne girmiş olabilir. Kendinizi affedemediğiniz için bunları yaşıyor olabilirsiniz. Hemen toparlarsam, çok uzattım biliyorum ama burası o kadar önemli ki. Yani hayatınızdaki kişinin gelip gelmeyeceği, ne yapıp ne yapmayacağındansa neden böyle bir döngünün içindesiniz, neden bunları yaşıyorsunuz, bunlara odaklanmanız çok çok önemli. Çünkü siz bu döngüyü kırdığınızda, mutsuzsanız eğer, bu döngüyü kırdığınızda gerçekten o istediğiniz bilinçli taraftan işte şöyle şöyle ilişki istiyorum diyoruz ya, bu ilişkileri hayatınızda çekme enerjisini o zaman oluşturursunuz. Onun dışında o geldi bu gitti, gelir tekrar gider, başka şeyler olur. Bu kişi çıkar, başkası gelir, yine aynı şeyleri yaşatır. Lütfen buraya çok çok önem verin. Şimdi hemen toparlarsak. Burada hayatınız boyunca ilişkilerle ilgili, ilişkide kavga olmalı, öfke olmalı, işte melankolik enerjilerin yüksek olması, sorunların olması gerektiğine dair inançlarınız olmuş olabilir. Değersizliği size hissettiren kişileri hayatınıza çekmiş olabilirsiniz. Kendinizi ve başkalarını affedememiş olabilirsiniz. Ve açıkça söylemek gerekirse, yani bu kartların hepsi ortak farklı bir değerlendirme de çıkarabiliriz ama kartları elime aldıktan sonra tek gözüme çarpan kılıç altılısı oldu. Neden kılıç altılısı? Kılıç altılısı arkaya dönüp gitmektir. O kadar önemli ki, yani burada en çok hissettiğim şey, neden bunların içerisindesiniz? Evet, altta bunlar tabii ki var ama asıl bu. Asıl bu dediğim ne? Ee, Emek verdim gidemiyorum. Emek verdim işte devam etmeli ya da işte onun bana ihtiyacı var, bunun bana ihtiyacı var. İşte seviyor ama işte yapamıyor şundan bundan. Gitmekle ilgili sıkıntılarınız olabilir. Gidemiyor olabilirsiniz. Vicdan yapıp kendi kul hakkınıza giriyor olabilirsiniz. Bir ilişki vardır, olmuyordur, gitmiyordur, mutsuzsunuzdur. Bakın en önemlisi bu. Bir ilişkinin içerisinde neden oluruz? En alta indirgediğimizde mutlu olmak için. Mutlu olmak için bir ilişki içindeyseniz ve mutlu değilseniz, her ne yaşıyor olursanız olun, belki dıştan bakıldığında dört dörtlük bile görünüyor olabilir. İçsel olarak mutlu değil misiniz? Bitmiştir olay. Mutsuz olduğunuz yerde. Aman onu şu an bırakamam işte benim çok desteğimi görüyor ya da işte ben onu bırakırsam o çok sıkıntılı şeyler yaşar. Bakın hep başkalarının hayrı için diyelim ya da iyiliği için o fedakarlık durumu var yani. Lütfen buradan çıkmanız gerekiyor. Burada en çok hissettirdiği bu. Emek verdim işte devam ettirmeliyim. İşte ben gidersem çok kötü şeyler yaşar. Ben gidersem dayanağı kalmaz. Şu olmaz, bu olmaz. Siz neredesiniz burada? Kendi kul hakkınıza girdiğiniz takdirde bunun karşılığını almayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Bazen bırakmak gerekir. Bazen arkaya dönüp gitmek gerekir. Bu şu demek değildir. Siz arkanızı bırakıp gittiğinizde bu ilişki tamamen bitecek demek de değildir. Belki o noktada siz bunu yaptığınızda, burada şey gibi anlamayın. Bazı videolar var ya, şunu yapın geri gelsin, bunu yapın böyle olsun. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Burası lütfen yanlış anlaşılmasın. Hani taktik maktik gibi bir şey değil anlattığım şey. Yani hayat planınızda ne olması gerekiyorsa o olacaktır. Verdiğiniz kararlar bilinçaltı kodlamalarınız yönlendirecektir. Siz nasıl kararları kendiniz veriyormuş gibi görseniz, bilseniz de aslında alttaki o düşünce yapınız, inanç sisteminiz yapacaktır her şeyi. Ki bunu da değiştirmek sizin elinizde. O yüzden bu noktada belki siz bir şeyleri bırakıp tamam, ben artık tamam diyorum, teslim oluyorum sisteme, ne olacaksa olsun dediğiniz noktada. Belki siz bunu yaptığınızda karşı taraf başka bir enerjiye geçecek olabilir. Daha net bir şeyleri görecek, değiştirme ya da harekete geçme enerjisini arttıracak olabilir. Ve burada düşündüğünüzden daha farklı bir enerji ortaya çıkacak olabilir. Ya da diğer taraftan da bakarsak, belki siz bu arkaya dönüp gitmeyle beraber karşınızdaki insanın hiçbir şey yapmadığını göreceksiniz ve o noktada da e, şunu idrak edeceksiniz belki de. Tamam, ben bir sürü şey yaptım ama hayatından çıkmamı göze alıyor. Hayatında olmamam onun için bir sorun değil. Belki çok zor şeyleri göze alması gerekecek ama almıyor.
Bu bile farklı farklı şeylerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir ve bu noktada örneğin birçok kişi o zaman bana benimle olmak için çabalamayan biriyle olmama gerek yok düşüncesi oluşacak. Belki de orada o ilişkideki görmeniz gereken, belki o değersizlik, bu herkese değişebilir. Örnek olarak veriyorum bu duygu durumlarını ama işte o değersizliği anlayıp kendi iç dünyanızda değersizlikle ilgili çalışma yapmanız gerektiğini fark edip orayı şifalandırdığınızda örneğin bu kişi hayatınızdan çıktı diyelim. Yeni gelecek olan kişinin siz o değersizlik durumunu ortadan kaldıracağınız için size değer veren, sizi mutlu edecek ve sizin için adımlar atacak kişiyi hayatınızda çekmiş olacaksınız. Frekanslar çok önemli. Biz hangi frekanstaysak o frekanstaki insanları hayatımıza çekiyoruz. Yaşadığımız her sorun kendi içimizdeki o frekansın yansıması bizim hayatımıza gelme şekli. Öfke, kızgınlık, değersizlik duygusunun olduğu alt frekanslarda titreşiyorsanız eğer evren size bunu gönderiyor. Ama bir 528 Hz mutluluk frekansındaysanız mutlu olacağınız, mutluluğunuzu artıracak kişileri hayatınıza çekiyorsunuz. Bu nokta çok böyle önemli bir alandır. Lütfen titreşim ve frekanslara da önem verin diyebilirim. Umarım anlatabildim. Çok uzatmış olabilirim. Kusura bakmayın. Ama benim için çok kıymetli burası. Şimdi kendinizle ilgili neyi fark etmeniz gerekiyor? Bunlara bakalım. Bugün daha çok üçlü açılımda, daha önceki açılımlara göre, çünkü haftada 2 tane üçlü ilişki açılımı yapıyorum. Ve bir tanesinde daha çok karşı tarafın genel enerjileri, orada ne oluyor, işte amaçları ne, bunlar üzerine oluyor ve sizle ilgili çok detaya inmiyorum diğer yaptığım açılımda. 2 açılım yaptığım için birini bu şekilde, diğerinde daha çok size özel, kendi farkındalığınızı arttırabilmek adına yapmaya niyet ettim, öyle diyeyim. Umarım faydası olur. Şimdi neyi fark etmelisiniz kendinizle ilgili dediğimizde? Kılıç dokuzlusu. Birçoğunuzda pişmanlık enerjisi çok fazla ya da melankolik enerjiler çok fazla olabilir. Çok uykusuz geçirdiğiniz geceler, öfke, kızgınlık durumları olabilir. Pişmanlıkla ilgili, affedememe ile ilgili lütfen kendi iç dünyanızda bir değerlendirme yapın. Kimi affedemiyorsunuz? En altta neler var? Neler yapabilirsiniz bu yükü kalbinizden atabilmek adına? Birçok kişi için ebeveyn başta gelebilir, daha sonra kendisi olabilir. Lütfen yani anne baba olayı daha farklı oluyor. Daha çok bilinçaltına durum etkilediği için bilinçaltı durumunu, ama daha sonra ilişkilerle ilgili durumlarda lütfen karşı tarafa bakmayın önce. Önce kendinize bakın. Kendinizi affedemediğiniz noktalar ne, buna bakın. Daha sonra başkalarına geçin lütfen. Şimdi kendinizle ilgili neyi fark etmelisiniz? Pişmanlıklarınızla ilgili, maskelediğiniz durumlar, duygularla ilgili bunları çok net artık değerlendirmeniz gerekiyor. Kurban psikolojisindesiniz. Hep benim başıma geliyor. Hep ben böyle insanları çekiyorum. Evet, çünkü o frekanstasınız. Bunu kırabilecek döngü de sizde. Hastalık da sizde, ilaç da sizde. Bunu lütfen unutmayın. Bu benim başıma geliyor. İşte ben çok kadersizim, şöyleyim, böyleyim. Bunu demek sadece kabullenmek ve bu enerjileri çoğaltmaktır. Buradan çıkmanız gerekiyor. Birçok işte pişmanlıkla beraber kurban psikolojisi var. Lütfen bunu ortadan kaldırmak için çalışmalar yapın. Şimdi bunun yanı sıra ciddi şekilde, yani pişmanlık o kadar yüksek ki, işte ben bunu neden yaptım? Şunu yapmasaydım böyle olurdu. İşte ona emek vermemeliydim ya da ben ona öyle demeseydim beni bırakmazdı da ben onu bırakmazdım da. Bırakın, ne olduysa oldu. Olması gereken oluyor. Sadece elimizde şu an var. Ve şu an geleceğimizi belirliyor. Şu an duygularınızı, düşüncelerinizi, inançlarınızı değiştirdiğinizde yarın yaşayacağınızı belirlemiş oluyorsunuz. Ama şu an istediğiniz, yani şu anın farkında olmayan biri geçmişte takılı kalırsa geçmişteki o frekansı devam ettirir ve aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamaya devam eder. Hayatınızda bir şeyler değişmiyorsa lütfen sizden kaynaklı olduğunun farkına verin. Ya birçok kişi diyecek ki o beni aldattı, işte bana şunu yaptı, bunu yaptı, bundan dolayı. O kişiyi siz seçtiniz. O kişiyi hayatınızda siz seçtiniz. O kişinin yaptığı hatalar, aldatması, oyu, buyu, bu o kişinin sorunu. O kişinin bu hayatla ilgili vereceği sınav. Bize yargılanmak düşmez. Belki de o hayat planında size yaptığı o durumla beraber aldığı ders onun için çok çok büyük bir aydınlanma ve farkındalık yarattı belki de. Yani o yüzden başkalarını yargılamak ya da başkalarının hayatıyla ilgili yorum yapmak haddimiz değil.
O yüzden lütfen kendinize dönün ve şu ana odaklanın. Artık yol almanız gerekiyor. Artık o yelkenlerin açılıp istediğiniz yere doğru harekete geçme zamanınızın geldiğini söylüyor. Bunun farkına varmalısınız. Ya birçok kişi kendi kıymetini, değerini bilmiyor olabilir. Ne kadar güzel olduğunuzu, ne kadar yakışıklı olduğunuzu bilmiyor olabilirsiniz ve bu durum daha çok sizde özgüvensizlik de diyebiliriz, sevgi eksikliği, sevgi eksikliği de diyebiliriz. Burayı şifalandırmanız gerekiyor ve artık bunun için harekete geçmeniz gerekiyor. Çünkü bu güç sizde var. Hepimizde var. Şimdi bu durumdan şifalanmak için en önemli ne yapmalısınız dediğinizde hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Lütfen hayır demeyi öğrenin. Bu şu değil, her şeye hayır hayır demeyin ama çok fazla verici bir enerjiniz olabilir. Vermek, almak ve vermek öyle bir alan ki dengeyi kaçırdığınızda, daha doğrusu her şeyde denge var ama alma vermede çok çok daha hızlı bir şekilde belki de görüyoruz hayatımızda. O yüzden almayı öğrenmeniz gerekiyor. Vermek dengeli olmak zorunda. Hele ki bir kadınsanız eğer, video izleyen arkadaşım, kadınsan eğer dişil enerji almaktır. Ve bu noktada bir kadının eril enerjisi yani verme enerjisinin çok yüksek olması çok ciddi şekilde hayatında ilişki sorunlarını getirir. Erkek arkadaşlarım için de aynı şekilde geçerli. Denge kurmak çok önemli. Çok verici olmak da yani aslında evet eril enerji vericidir ama dişile göre daha yani dişil alıcı eril vericidir. Eriller evet verme odaklı olabilir, daha çok harekete geçme, daha çok eylemsel olma, ne istediğini bilen, nasıl hareket etmesi gerektiğini bilen ve karşısındaki dişine de o güveni veren karakterde olmalıdır. Ama bu şu değildir, karşısındaki kişi hiçbir şekilde vermiyor. Yani sadece alma modunda olduğunda da bu sefer kendi kul hakkınıza girmiş olursunuz. Yani evet eril dişil dengesini sağlamalısınız. Alma verme dengesini de sağlamalısınız. Alanlardan kaymamalısınız ama uç noktalara çıktığınızda da orada da farklı bir enerji oluşuyor. Umarım anlatabildim burayı ama yani denge ana prensibimiz olmalı ama her kişinin de kendi iç dünyasındaki işte eril dişil dengesinde de o yine aynı şekilde aslında dengeyi sağlaması gerekir. Umarım anlatabildim burayı. Şimdi öncelikle kendi içinize dönmeniz gereken bir sürecin içerisindesiniz. Ciddi bir değişim ve dönüşüme ihtiyacınız var. Lütfen bunun için kalbinizi açın. Dernek dokuzlusuyla beraber korku, duvar örme, yorgun düşmekten bahseder ve kendini koruma isteğinden bahseder. Kendinizi koruyabilmek adına sınır çizmeyi öğrenebilirsiniz. E, Daha böyle kendinize güveninizi arttırırsanız, öz sevgi, öz saygıyı arttırırsanız eğer, burada zaten kendinizi korumanızı gerektirecek durumlar ortadan kalkmış olur. Bu duyguları bilmediğiniz için, bu duyguların sizde olmamasından kaynaklı zaten yaralar alıyorsunuz ve bu yüzden de kendinizi koruma isteği içerisine geçiyorsunuz. Ama bu alanları geliştirdiğinizde buna ihtiyacınız olmayacak. Şimdi artık kavgayı çok net bitirmeniz gerekiyor. Özellikle dişillerle. Kadın da olsanız erkek de olsanız şimdi bu noktada anne diyebilirim. E, Anne gibi gördüğünüz birileri olabilir. Büyük ihtimalle bu videoyu izleyen arkadaşlarımın parayla ilgili de sorunları vardır. Maddi konularla, kariyer hayatıyla ilgili de. Şimdi kadınlarla ilgili sorun yaşıyorsanız eğer ya da affedemediğiniz bir işte kişi varsa sürekli bu tür konularla sınanıyorsanız kadınsanızdır, iş hayatınızda kadınlarla hep mücadele etmek zorunda kalıyorsunuzdur. Erkeksinizdir, iş hayatınızda kadınlarla mücadele ediyorsunuzdur. Kadınlarla anlaşamıyorsunuzdur ve sıkıntılı durumlar çıkıyordur. İşte annenizle ablanızla anlaşamıyorsunuzdur örnek. Ya da hayatınızda aldığınız kadınlarla sorunlar yaşıyorsunuzdur. Bu noktada bu alanı, bu savaşı bitirmeniz gerekiyor. Özellikle aileyle ilgili geldi aslında öyle diyebilirim. Süpürge ailedeki kavgalardan, tartışmalardan bahseder daha çok bize. Bu noktada artık bir şeyleri netleştirmeniz gerekiyor. Çok düşünüyorsanız bunu bitirip artık netleşmeniz gerekiyor. Ya affetmek konusu birazcık sıkıntılı. Birçok kez burada aktardım ama benim
Yani en net söyleyebileceğim bazı konularda işte bazı görüşler özellikle spiral alanlarda işte bazı taraflar der ki affetmek gerekir herkese her şeyi. Diğer tarafta hayır herkesi affetmek zorunda değilsiniz derler. Bir taraf anne baba ne yapmış olursa olsun o anne babadır sizin hayata gelmenize vesile olmuştur. Ve bu bile yeterlidir affetmek için der. Bazı taraflarda der ki affetmek anne de baba da olsa kendi sorumluluğunu yerine getirmeli. İşte belli bir şeyden sonra kendini değiştirmeyi öğrenmeliydi. O yüzden affetmek zorunda değilsiniz derler. Bunu kalbinizde bırakıyorum. Ama size söyleyebileceğim yani ben çok aradayım bu konuda açıkçası. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Kendimde böyle sıkıntılı bir şey yaşadığımda şunu söylüyorum kendime. Kalbime hiç kimseyi yük olarak almak istemiyorum. Benim kalbime sıkıntı, üzüntü, tedirginlik verecek olan kişi gerek yok. Bana kötülük yapmış ya da benim canımı yakmış biri, kötülük demeyelim belki ama öyle ya da böyle ne inancım olursa olsun benim canımı yakmış birini ben kalbimde taşımaya devam ederek e, kendime zarar vermeye devam etmek istemiyorum. Ben bunu seçmiyorum diyorum. Kimseyi kalbinize yük olarak almayın. Ne yapmışsa Allah'a havale edin. Gereken ilahi adalet tarafından her zaman her türlü veriliyor. Emin olun sizin ettiğiniz, söyleyeceğiniz cümlelerden, ona yapacağınız şeylerden 1000 kat daha fazla. Unutmayın bunu. Kimseyi kalbinize yük olarak almayın. Bugün çok konuştum ama güzel bir açılım oldu. Ben güzel hissettim. Şimdi kart düştüğü için aldım. Yoksa buraya kartlar almayacaktım ama destanını almayacaktım. Ruhun karanlık gecesi dedi ve kahverengi ayı ruhu geldi. Ruh hayvanlarının bize mesajını hep buna bakalım hemen. Bize hangi öğüdü verirler? Şimdi ters geldiği için koruyucu mesajını alıyoruz. Ve bize diyor ki nasıl ilerleyeceğinize karar veremeyecek kadar yorgun düştüğünüz zaman kahverengi ayı ruhu size yanıtlar bulma ve karşı karşıya olduğunuz sorunları çözme konusunda sabırsız olmamanızı hatırlatmaya geldi. Şimdi dinlenme ve meditasyon yapma zamanı. Bir ara verin, içgörüler kazanın ve plan yapacak bol zamanınız olduğunu bilin. Kahverengi ayı ruhu bazen en iyi ve en etkili hareketin hareketsizlik, durumu daha iyi anlayabilmeniz için netleşmesine izin vermek olduğunu hatırlatıyor. Sizin olanın asla sizden esirgenmeyeceğini unutmayın. Onun için gerçekten rahatlayabilir ve bir sonraki doğru edim kendini ortaya koyana dek bekleyebilirsiniz. Mucizeler hiç yoktan ortaya çıkar ve sizinki büyük kutsal ruhun belirlediği zamanda kendini gösterecektir dedi. Burada daha çok şunu hissettirdi. Karşınızdaki kişiyle ilgili, ilişkiyle ilgili mesela çok savaşıyorsanız bırakın savaşı. Çekilin kendinizden. Belki kendi alanınızda durmak, kendi ruhunuzun o karanlık tarafıyla yüzleşmek, kendinizle ilgilenmek, kendinize şifa vermek burada çok çok daha büyük katkı sağlayacak olabilir. Burada birazcık içe dönmeniz, içsel dünyanızı değerlendirmeniz, kendinizi şifalandırmanıza odaklanmanızda fayda var diyebilirim. Aslında biraz önce söylediğimizdeki gibi sizin olan sizde kalır. Sizin olan sizde gelir. Sizi mutlu edecek olan kişi sizde olmak için çabalar. Bunu lütfen unutmayın. E, Güzel bir açılım olduğunu düşünüyorum. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Ve lütfen kendinize dönün. Kendi içinize bakın. Ne var? Ne istiyorum? Ne eksik? Neyi almak için insanlarla beraberim? Sevgi mi? O küçük çocuk, kız çocuğu ya da oğlan çocuğu sevgi almadığı için mi zorlanıyor? Canı hala ondan mı yanıyor? Sarılın ona. Onu şifalandırın. O kadar kıymetli ki. Hiçbir şey yapamıyorsanız, ben bu videoya denk gelen arkadaşım, bu videoyu izledikten sonra kapa gözlerini. Kendi küçüklük halini hayal et. Kalbinde gör kendini. Orada bekleyen, kalbinde oturmuş bir tane küçük çocuk var. Git o çocuğun yanına. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Kocaman sarıl. Peki seni seviyorum. Unutmadım. Senin yanındayım. Hmm, O kadar güzel gelecek ki size. O kadar güzel gelecek ki. Bunu yapan arkadaşlarım videonun altına yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Normalde böyle bir şey istemem ama şu an çok böyle güzel hissettirdi. Yorum yapan arkadaşlarım bekliyorum. Yorum yapmanızı bekliyorum daha doğrusu bunu uygulayan arkadaşlarım. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.